Donald Trump, ünlü iş adamı 2016 yılında başkan seçildiğinde, Amerika'ya başkan seçildiğinde bu herkesi şaşırttı. Simpsons karikatür dizisinin bir kehaneti daha gerçek oldu şeklinde yaklaşanlar da oldu. Amerikan toplumunun bir eksikliği gibi görenler de oldu. Çünkü Trump'ı demokrat ve sol liberal basın bütün dünyaya ve Amerikan halkına karikatür figürü gibi çizdi. Şaka gibi bir kişi olduğunu, kazanma ihtimalinde zaten olmadığını, Clinton'ın mutlaka bu seçimi kazanacağını, açık ara kazanacağını vesaire söylediler. Seçmenleri de yanılttılar, okurları da yanılttılar birçok insanı ve nihayetinde Donald Trump başkan seçildi. Çok renkli bir başkanlık hayatı oldu. Ama onu sevenler Trump'ın her dediğini doğru kabul ettiler. Bunun karşılığında ise demokratlar onu hala ciddiye almadılar. Yani bir Amerikan başkanından ziyade kazara Amerikan tarihinde başkanlık koltuğuna oturmuş, Beyaz Saray'a gelmiş, İşte orada çocuk gibi eğlenip gidecek olan biri gibi gösterdiler. Oysa ki Trump bir Amerikan gerçeğiydi. Yani Amerikan toplumunda bir kitleyi temsil ediyordu. Onlar neyse, onların talepleri neyse bu taleplere, bu isteklere karşılık veren bir söylemi söz konusuydu. 2016-2020 yıllarında 4 yıl boyunca Amerikan başkanlık koltuğunu Trump işgal etti. Ve Kanada'dan Avustralya'ya, Japonya'dan Hindistan'a, Türkiye'ye kadar pek çok ülkeyle Amerikan ilişkilerinde çok radikal böyle oynamalar meydana geldi. Trump'ın söylemi, gafları, gaf demeyelim de yani bu çünkü kendi kişisel tercihi, tarzı böyle ve bir kovboy edasıyla bütün dünyayı yönetmeye çalışması, herkese çok ne diyelim daha önce akla dahi gelmeyen cümleler kurarak hitap etmesi açıkçası ilişkileri biraz gerdi. Özellikle Avrupa ile Amerika arasındaki ilişkiler belki de çok zor geçti. Yani Avrupa'da pek çok devlet adamı büyük ihtimalle 2000 yılında seçim yapıldığında Trump seçilmesin diye dua etmişlerdir. Ve belki de o dualar kabul olmuştur. Kim bilir. Evet, 2000 yılında Biden seçildi. Biden başkan oldu Amerika'ya. Ama zor oldu yani ucu ucuna biraz bu başkanlık gerçekleşti. Ve Trump aslında seçimi kazandığını, seçimi kaybetmediğini, bunun bir demokrat oyunu, komplosu olduğunu, işte çok büyük iş adamlarının, büyük ailelerin kendisini istemediğini, oyunlar kurduklarını, Amerika'yı batırmak isteyenler olduğunu ve işte Çin gibi ne bileyim dış güçlerin de bu işe dahil olduğunu söyleyerek aslında seçimi biz kazandık, demokratlar kazanmadı diye kendi seçmenini tahrik etti. Harekete geçirdi. Hatta başkan yardımcısından da harekete geçmesini istedi. Elindeki bütün yetkileri kullanarak Beyaz Saray'ı terk etmemenin yollarını aradı. Ama biliyorsunuz çok dramatik bir şekilde sonuçlandı. Kongre baskını gerçekleşti. Radikal cumhuriyetçiler kongreyi bastılar. Orada ciddi olaylar meydana geldi ve o olaylar nedeniyle hatta hapis cezası alan dahi oldu. Bunu bir darbe girişimi olarak değerlendirdi. Amerikan mahkemeleri hala da yargılaması devam ediyor. Trump da bu konuda suçlandı. Evet, Trump hakkında şu anda 4 cezai soruşturma dosyası var. 4 cezai dava daha doğrusu devam ediyor. Hatta geçenlerde de biliyorsunuz geçen hafta veya işte bir 10 gün, 7 gün, 10 gün arasında süre önce Trump hakkında bir tutuklama kararı alındı. Trump gitti, tutuklandı. Bir fotoğrafı çekildi, sabıka fotoğrafı çekildi. İşte 10-15 dakika içeride kaldı. Yani tutuklu kaldı 10-15 dakika. Sonra da kefaletle serbest bırakıldı. Yanılmıyorsam $200.000 karşılığı bir şey orada emanet gösterdi ve serbest kaldı. Böylece ilk defa tarihte bir Amerikan başkanının sabıka fotoğrafı çıkmış oldu başkanlığından sonra. Evet, peki bu 4 tane cezai soruşturma Trump'ın konumunu değiştiriyor. Yani Trump yeniden başkan olabilecek mi, olamayacak mı? Baktığımız zaman cezai soruşturmaların bir de bunların dışında da ayrı soruşturmalar var. Yani davalar dışında bir de
soruşturmalar var ve bu soruşturmalar arasında neler var neler. Anket yapıldı. Anket yapıldı. Şu anda biliyorsunuz Trump yeniden aday. Öncelikle Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olması lazım. Dolayısıyla aday değil, adayı oluyorsunuz. Cumhuriyetçi Parti kendi adayını belirliyor. Demokratlar kendi adayını belirliyor. Sonra bu iki aday başkanlık yarışına giriyorlar. 2024 yılında başkanlık seçimi var. Kasım ayında. Ve önümüzde yaklaşık bir yılı biraz aşan bir süre var. Bu süre içerisinde Trump'ın öncelikle Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olması lazım. Bunun için uğraşıyor. Bu ceza soruşturmalar ve diğer soruşturmalar normal şartlarda, yani geçmiş Amerika'yı gözümüzde canlandırdığımızda bir adayı bitirirdi. Yani birinin işte adaylığı esnasında sabıkası çıkacak, tutuklanacak, ondan sonra mahkemelerde yargılanacak. Üstelik de bu yargılamaların bir kısmı taciz gibi veyahut da kamu güvenini boşa çıkarma gibi vesaire türden olacak. O aday biterdi. Ama şu anda o aday bitmiyor. O aday bitmediği gibi uçuyor. Yani puan oylarında ciddi bir artış meydana geliyor. Nisan ayında bir anket yapılmış. Trump'ın yani Cumhuriyetçiler arasında bir anket yapılmış. En son işte bu ay içerisinde, Ağustos ayı içerisinde açıklanan Eylül ayının başında açıklanan bir anket var. Baktığınız zaman iki anket arasında Trump'ın oylarını 11 puanlık bir artış meydana gelmiş. Yani Trump hakkında ne kadar suçlama yapılırsa yapılsın, bu adam şöyledir, bu adam böyledir denirse denilsin, adeta bunlar Trump'a yakıt oluyor. Yani ona destek oluyor ve şu anda da Cumhuriyetçiler arasında Trump'a verilen destek %59. Yani neredeyse %60. Çok ezici bir çoğunlukla Trump önde gidiyor. Ondan hemen sonra gelen kişi DeSantis. O da Florida valisi Ron DeSantis. Çok radikal çıkışlarıyla biliniyor. İkinci bir Trump gibi ama biraz daha ciddi bir duruşu var. Daha genç DeSantis. Ama DeSantis yani daha önce ilk çıktığında Trump'a rakip gibi görünüyordu ama şu anki anketlere baktığımız zaman ikisi arasında bir uçurum var. Yani ikiye katlanmış durumda aradaki yani Nisan'dan bu yana baktığımızda DeSantis ciddi bir aday gibiydi ama şu anda %13 gibi bir oranda. Yani %59 nerede, %13 nerede? Şimdi önümüzde televizyon reklamları var. Yani Amerikan sisteminde işte sonbahar gibi televizyon reklamları başlayacak. O da çok büyük paralarla tabii o reklamlar veriliyor. Orada DeSantis'in bir fark oluşturup oluşturamayacağına bakılacak. Eyalet eyalet gidilecek. DeSantis Trump'a yaklaşabilecek mi? Onu geçebilecek mi? Tabii bu arada Trump suçlu bulunursa ne olacak? Yani hakkında yeni davalar açılırsa bunun etkilemediğini biliyoruz ama suçlu bulunursa ne olacak? Bazıları hatta böyle espri yapıyorlar. Yani Beyaz Saray'da işte tutuklanır, işte yemin törenini hapishanede yapar gibi espriyle karışık eleştiri getirenler de var. Amerikan sisteminin karşılaşmadığı bir durum bu. Yani daha önce hiçbir Amerikan başkanı bu tarz suçlamalarla karşılaşmamış, tutuklanma riski yaşamamış. Peki Trump'ın oyları neden artıyor? Yani Cumhuriyetçiler arasında da artıyor. Genel olarak da hani seçmen nezdinde de artıyor. Soruyorlar yani ankette, en son yapılan ankette soruyorlar. Cumhuriyetçi seçmene siz Trump'a yapılan bu suçlamaları haklı görüyor musunuz? Onlar diyor ki hayır diyor, haklı görmüyoruz. %60'ı suçlamaların siyasi amaçlı olduğunu düşünüyor. Yani diyorlar demokratların bir oyunu bu. Amerika'ya tuzak kurdukları gibi Trump'a da tuzak kuruyorlar. Çünkü Amerika'yı kurtaracak kişi Trump'tır. Hani bir Mehdi gibi yaklaşıyorlar. Böyle onu kurtaracak Mesih gibi yaklaşıyorlar Trump'a. Her dediğine inanıyorlar. Her dediğine inanıyor. Yani Trump seçmeninin bir özelliği bu. Çok ciddi bir çekirdek kesim var. Bunlar neredeyse Trump'a oy verenlerin %78'i böyle insanlar. Trump'a sadık, hani gözü kör, ondan sonra kör gözüne peşinden gidecek insanlar. Bunlara başka grupların ulaşması mümkün değil. Yani öyle New York Times gibi, işte Washington Post gibi gazetelerde çıkan haberler veya CNN'de çıkan haberler, bunlar onlara ulaşmıyor zaten. Onlar izlemiyorlar bunları. Kendi grupları var. Kendi WhatsApp grupları, TikTok grupları, ne bileyim işte Face grupları var. Efendim kendi medyaları var.
Hep aynı gazeteyi okuyorlar, hep aynı televizyonları izliyorlar. Onun dışına çıkmıyorlar. Ve Trump ne derse de bunu sorgulamıyorlar. Sorgulama ihtiyacı duymuyorlar. Demokratlardan gelecek eleştiriler ise onların fikirlerini değiştirmek bir yana tam ters yönde kuvvetlendiriyor. Trump'ı destekleyen bu %78'i için bunu özellikle söylüyorum. %60'ı ise Cumhuriyetçi seçmenin iddiaları siyasi buluyor. Bu davaların mesnetsiz olduğunu, siyasi amaçlı yapıldığını, Trump'ı sistem dışına atmak için açıldığını düşünüyor. Sadece Cumhuriyetçi seçmenin %16'sı Trump'ın yaptığı işleri, geçmişte yaptığı işleri gayrimeşru buluyor. Kongrede yaşanan o baskını da doğru bulmuyor. Trump'ın Cumhuriyetçi Parti'ye ve Amerika'ya zarar verdiğini düşünüyor. Cumhuriyetçi seçmen içerisinde yine sorulmuş. Demiş ki seçmen %48'i, Cumhuriyetçilerin %48'i iddianameler sayesinde Trump'a oy verme ihtimalim arttı. Yani bu iddianameler çıkmasaydı ortaya, böyle Trump'a saldırmasalardı demokratlar, ben Trump'a oy vermeyebilirdim. Başka bir Cumhuriyetçi adaya oy verirdim ama bu iddianameler neticesinde ben Trump'a oy vereceğim diyorlar. Sadece %16'sı dediğim gibi iddianameler nedeniyle Trump'a oy vermeyeceğini söylüyor. Bu Cumhuriyetçilerin içerisindeki durum. Peki bugün seçim olsa, Amerika'da bugün seçim olsa sonuç ne olurdu diye baktığımızda kafa kafaya olduğunu görürüz. Başa baş olduğunu görürüz. Biden'ın biliyorsunuz demokratların adayı şu an için Biden. Yani ciddi bir rakip şu ana kadar çıkmış değil. Biden aday olursa ve Trump aday olursa, ikisi aday olursa başa baş çıkıyor. Yani ikisi de %46'ya %46 çıkıyor. Hatta Trump'ın bir adım önde olduğunu gösteren anketler de var. Yani Trump'ın bir adım önde olduğunu gösteren anketler de var. Yani Trump'ın yeniden başkan olma ihtimali şu ortamda oldukça yüksek. Oldukça yüksek. Trump hakkındaki davalara baktığımızda ise Nisan ayında New York savcıları Trump'ı porno yıldızı Stormy Daniels'a yapılan gizli ödemeyi gizlemekle suçladı. Yani ödemeyi gizlemek amacıyla iş kayıtlarına tahrifat yapmak. Yani kayıtları değiştirmekle suçladı. Hikaye bir cümleyle şöyle. Trump başkanlık yarışı için kampanyayla para topluyor. Amerika'da bağış toplamak normal, serbest. Ama o parayla gidiyor, işte o kadına ödeme yapıyor. O kadına yaptığı ödemeyi de sistemden gizliyor, saklıyor. Zaten seçim parasıyla gidip o tür şeylerde, kişisel işlerde kullanmak yasak. Bir de bunu gizliyor. Ama Cumhuriyetçi seçmenin büyük çoğunluğu bu yapılanı yanlış da bulmuyor. Ayrıca inanmıyor da, yani söylenene de inanmıyor. Sonra başka bir dava daha açıldı. Biliyorsunuz federal yetkililer, FBI, Trump'ın başkanlık dönemine ilişkin gizli belgeleri, yani devletin arşivinde olması gereken belgeleri evine götürdüğüne dair bir soruşturma başlattı. Bunları sakladığına dair o soruşturma da devam ediyor. Yine Georgia eyaleti savcısı, onlar da 2020 seçimlerini kendi lehine çevirebilmek için, yani yenilmiş olduğu, kaybettiği seçimi kendi lehine çevirebilmek için demokrasiye karşı bir kumpas kurduğu, sistemi bozmaya çalıştığına dair yine bir ceza soruşturması devam ediyor. Bir de Trump'la ilgili tabii kadınlardan gelen taciz iddiaları var. Onlar henüz tam böyle kapağı açılmışa benzemiyor. Çünkü orası açılırsa oradan çok şey ortaya çıkar gibi görünüyor. Son olarak gelelim Biden cephesine. Demokratlara baktığımız zaman demokratlarda dediğim gibi yeni bir aday görünmüyor. Enteresan bir şey. Yani Amerika'da yani adaya kıran girmiş mi derler. Adaya kıran girmiş. Yani aday bulamıyorlar. Yani Biden'ın yerine başka birini bulamıyorlar. Biliyorsunuz Biden'ın en büyük handikapı siyaseti değil. Biden'ın en büyük handikapı yapıp ettikleri değil. Hatta ekonomide böyle bir düzelme, bir kıpırdamadan bahsetmek mümkün. Biden'la ilgili olumlu birçok şey söylenebilir. Yani hiç yerinde durmuyor işin aslında bakarsanız. Yani yurt dışı gezilerinde de oldukça faal, yurt içinde de oldukça faal. Biraz da eleştirileri giderebilmek için kendisini daha aktif de gösteriyor. Oraya buraya koşuyor. Ama Biden'ın bir sorunu var. 80 yaşından üzerinde. 80 yaşının üzerinde Biden. 80 yaşın üzerinde.
gelmiş geçmiş en yaşlı Amerikan başkanı. Görevdeki gelmiş geçmiş en yaşlı Amerikan başkanı. Ve üstelik bu seçimi kazanırsa, yani 2024 seçimini kazanırsa, Biden 2025'in hemen başında biliyorsunuz. Onlarda Kasım'da seçim yapılır. Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturulur. Göreve başladığında Biden 86 yaşında olmuş olacak. Bitirdiğinde 86 yaşında olacak. Göreve başladığında 82 yaşında olacak. Yani 82 yaşındasınız. Hani bizde ne derler, yaş 70 işi bitmiş gibi. Hani 82 yaşında başkan seçileceksiniz ve başkanlık görevinizi 86 yaşına kadar sürdüreceksiniz. 86 yaşında bırakacaksınız. Yani işte bu demokrat seçmeni de genel olarak Amerika'nın bütün seçmenleri de rahatsız ediyor. Biden'ı başkanlık yapmak için çok yaşlı buluyorlar. Çok yaşlı buluyorlar. Gelmiş geçmiş en yaşlı Amerikan başkanı. %77'si, seçmenin %77'si Biden'ın 4 yıl daha etkili olamayacağını düşünüyor. Zaten bakıyorsunuz Biden eli titriyor, işte ne bileyim, bazen düşüyor, kapaklanıyor. Yani bunlar fiziki şeylerdir, belki o kadar da mesele olmayabilir ama kelimeleri karıştırıyor. Yani böyle bakıyor, boşluğa bakar gibi bakıyor. Yani sanki Alzheimer başlangıcı veya işte belirtisi gibi bir durum insana veriyor. Böyle şeyleri var. Bu nedenle de Amerikalılar 86 yaşında başkanlık koltuğunda Biden'ı görmek istemiyorlar. Bunu eleştirenler ise ya siz ayrımcılık yapıyorsunuz diyorlar. Çünkü iş yerlerinde biliyorsunuz Amerika'da kadın erkek ayrımı yapılamayacağı gibi yaşlı genç ayrımı da yapılması ayrımcılık sayılıyor. Ayrımcılık sayılıyor ve yasalar bunu men ediyor. Yani normal bir iş yerinde bile buna dikkat edilirken Amerikan başkanlık koltuğunda insanların bu kadar ayrımcı olması yanlıştır diyenler de var. Bilemiyorum, bu bana çok da şey gelmedi ama inandırıcı gelmiyor işin açıkçası. Yalnız işin tuhaf tarafı şu. Biden yaşlı, evet doğru, yani şu anda 80 yaşın üzerinde. Ve gelmiş geçmiş en yaşlı Amerikan başkanı. Ama ondan sonra gelen en yaşlı Amerikan başkanı kim biliyor musunuz? O da Trump. Donald Trump. Trump da 71 yaşında oturdu başkanlık koltuğuna. 71 yaşında oturdu. Şu anda 77 yaşında. Şu anda 77 yaşında. Yani Biden'la aslında arasında 3,5 yaş gibi, 4 yaş gibi, 4 yaş yok galiba. Böyle küçük bir yaş farkı var. Ama insanlar Trump'ı öyle çok yaşlı görmüyorlar. Evet, yani yaşını söylediğinizde yaşlı diyorlar. Yani 77 yaşında bir adam başkanlık yarışı içerisinde önümüzdeki yıl olacak 78. Başkanlık koltuğuna oturduğunda ya ilk yılında 78-79 olacak. Yani o da yine Biden gibi yaşlı bir insan ama Trump o kadar hareketli, o kadar el kol hareketleri yapıyor, işte çok sert konuşuyor. Ha? Ona yaşlılık belki yakıştırılamıyor. Hatta bazıları diyor ki ya bu adam yaşlı değil, çocuk. Yani çocuk gibi, yani büyümemiş bir çocuk gibi diyenler var. Dolayısıyla yaş Trump'tan çok Biden'a bir handikap gibi görünüyor. Hesaplamalar yapılmış. Şu anda 82 yaşında olan Biden'ın durumunda bir Amerikan erkeği ortalama kaç yıl daha yaşar? Bütün anketlere bakıldığında bir 6,77, yani yaklaşık 7 yıl daha yaşar deniyor. Bu da ortalaması. Yani bu da ne gösteriyor? Biden'ın yeniden seçilmesi halinde başkanlık koltuğunda hayatını kaybetmesi, vefat etmesi ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu söylüyorlar. Evet, yani Trump'ın yeniden seçilme ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu, anketlerin bunu gösterdiğini biraz önce ifade ettik. Trump yeniden seçilirse ne olur? Tabii bu kaydımızda bunları uzun uzun anlatacak değiliz. Ama sadece şunu hatırlatalım. Trump'ın yeniden seçilmesi Amerikan politikasını pek çok konuda kökten değiştirir. Mesela Ukrayna'ya yapılan Amerikan yardımları büyük ölçüde kesilir. Belki de sıfıra düşer. Böylece Ukrayna Rusya'nın işte pençelerine bir nevi bırakılmış olur. Rusya'nın da zaten şu anda istediği bu, beklediği bu. Amerika'da başkanlık seçimlerinin sonuçlanmasını istiyorlar. Ya Putin Amerika'da Trump yeniden başkan seçilirse Ukrayna'da işlerinin çok kolaylaşacağını düşünüyor. Çünkü Trump gelirse
Sadece İngiltere'nin itelemesiyle, gayretiyle bu iş olmaz. Almanya ve Fransa kolayca yan çizer. Dolayısıyla da Ukrayna kolay bir yem olarak Rusya'nın eline düşer. Bu nedenle Ukraynalılar acele ediyorlar. Amerikan seçimlerinde bir sürprizin, bir Ukrayna karşıtı adayın seçilmesi ihtimaline karşı ellerini çabuk tutmak zorundalar. Bir yıl içerisinde bu işi bitirmek zorundalar. Tabii ki Amerika'nın Çin politikası da Trump'ın yeniden seçilmesinden etkilenecek. Bütün bölgeler etkilenecek. Türkiye, Orta Doğu, Balkanlar dahil olmak üzere dünyanın her yerinde sonuçları olacak. Çünkü Amerika'nın başkanı bir nevi bazı konularda sanki dünyanın başkanıymış gibi kendisini hissediyor ve o şekilde davranıyor. Evet, bizler de Amerikan seçimlerini yakından takip ediyoruz, takip edeceğiz. Bir yıl içerisinde çok ciddi bir süreç var. Önce partiler adaylarını seçecekler, sonra da iki aday ne yapacak? Seçime gidecekler ve bunlardan bir tanesi dünyanın en güçlü koltuğuna oturacak Amerikan başkanı olacak. Evet, bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum efendim. Yeniden buluşmak ümidiyle esen kalınız.